Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı yoğun bir gün geçirdik. Türkiye'de sanayi üretimi yıllık bazda beklentilerin altında kalarak %8,7 olarak açıklanırken aylık bazda ise %4,2'lik düşüş gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2021 yılının Temmuz ayında madencilik ve taş ocağı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8 ve imalat sektörü endeksi de %5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %4,5'luk artış gösterdi. Alt kalemler incelendiğinde özellikle aylık bazda aramalı kalemlerinin azaltılması ithalatın yavaşlamasına işaret ederken büyümede frene basmış durumdayız. Yine aylık ve yıllık bazda sermaye malı kalemlerinin azalması doğrudan yatırımların azaldığı anlamına gelirken genel olarak ileriye yönelik beklentilerin bir miktar bozulduğuna da işaret ediyor. Bir olumsuz kalem de katma değeri yüksek ürünler sınıfında bulunduğu ileri teknoloji ürünlerinde aylık ve yıllık bazda ciddi düşüşlerin görülmesi. 2021 yılının 3. çeyreğinde her ne kadar güçlü büyüme devam edecek olsa da ondan sonraki çeyreklerde ciddi bir yavaşlanmanın sinyalleri görülüyor. Büyümeyi destekleyen diğer verilerden parakende satışlar verisi yıllık bazda %12,3 artış gösterirken aylık bazda da %0,7'lik artış kaydetti. Aylık bazda yavaşlamanın etkileri sürerken dün gelen önemli verilerden biri de cari açık verisiydi. Türkiye'de cari açık Temmuz ayında beklentilerin altında 683 milyon dolar olarak gerçekleşirken 12 aylık cari işlem açığımız ise 27 milyar 832 milyon dolar olmuştu. Cari açıkta yıllık bazda düşüş devam ederken otomotiv ve altın ithalatındaki görülen yavaşlamanın yanında turizm gelirlerindeki artış ve koronavirüs sonrası işletmelerin açılmasıyla hizmetler dengesi kalemindeki görülen artış cari açıkta bu ay düzelmenin ana faktörünü oluşturdu. Temmuz ayında yabancıların hisseden çıkış yaptığı görülürken tahvile girdiklerini de görmüş olduk. Bu dönemde resmi rezervler 6,7 milyar dolar artış gösterirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonuna kadar cari fazla vereceklerini söylese de bunun ben çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. Küresel bazda Fed'in taperinge gideceği bir ortamda her ne kadar otomotiv ve altın ithalatındaki yavaşlamanın pozitif etkileri devam etse de turizm sezonunun yavaş yavaş bitiyor olması ve ithalatta görülen yavaşlama cari açığın beklenildiği düzeye inmesini engelleyebilir. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi %0,03'lük değer kaybı ile günü 1438 seviyesinden tamamlarken işlem hacmi ise 11,6 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektörün endekslerinde en fazla kazandıran sektör %2,18 ile madencilik sektörü olurken en çok kaybettiren sektör ise %1,76 ile turizm sektörü oldu. Dolar Türk Lirası endeksinde de bağlı olarak sınırlı düşüşler görülürken bugün yurt içerisinde de veri akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verileri
piyasadaki fiyatlamalarda belirleyici olacağını düşünüyorum. Özellikle Borsa İstanbul Yüz Endeksi tamamen yurt dışı piyasalara ayak uydurmuş durumda. Yurt dışındaki hareketlere göre şekil almaya devam ederken tapering mesajları güçlü geldiği günlerde özellikle bankacılık hissesi kaynaklı düşüşlerin sertleşeceğini düşünüyorum. Bu yüzden Borsa İstanbul Yüz Endeksinde ana belirleyici seviyemin hala 1466 bölgesi olduğunu ve bu seviyenin kırılmadıkça kalıcı alımlardan bahsedemeyeceğimizi, bu seviyenin kırılması halinde de alımların hızlanacağını düşünüyorum. Bugün 1433 seviyesi önemli bir destek seviyesi konumunda. Bu seviyenin altına inersek günü satıcılı kapatabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde yataya yakın satıcılı bir seyir gösterirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde %1,33 seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde %1,37 seviyesinin bizim için çok kritik olduğunu, bu seviyenin kırılması halinde doların küresel bazda oldukça güçlenebileceğini söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise dün oldukça hareketli bir günün ardından günü karışık bir seyirle kapattı. Amerika Birleşik Devletleri endeksinde 4 günlük satışların ardından tepki alımlarının geldiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde senatörlerin Başkan Joe Biden'ın 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama paketine muhalefetleri sürerken Senatör Joe Manchin Biden'ın harcama planına destek vermeyeceğini söyledi. Harcama paketinin belirsizliği endeksler üzerinde aşağı yönlü baskı yaparken Temsilciler Meclisi'nin yeni gelir kanunlarının çıkarılması sürecinde yetkili komitesinin 3,5 trilyon dolarlık yatırım planının parçası olarak söz konusu değişikliği öngören düzenlemeleri Salı ve Çarşamba günü düzenlenecek oturumlarda değerlendirmesi bekleniliyor. Bugün gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Fed faiz kararı öncesi son enflasyon verileri olması nedeniyle önemini korurken TÜFE'nin aylık bazda %0,4 gelmesi beklenirken yıllık bazda TÜFE'nin ise %5,3 açıklanması öngörülüyor. Çekirdek TÜFE'nin ise aylık bazda %0,3 gelmesi beklenirken yıllık bazda çekirdek TÜFE'nin %4,2'ye gerilemesi tahmin ediliyor. Bu ay enflasyonda bir miktar düşüş beklense de piyasa tarafından benim beklentim enflasyonun beklentiler üzerinde gelebileceği yönünde. Hem gıda fiyatlarındaki artışın hem de navlun ücretlerinin artması enerji ve bazı metallerin buna destek vermesinin yanında ham madde fiyatlarında gördüğümüz yükseliş kısa vadede enflasyonda çok çözülme olmayacağı yönünde. Ancak piyasaların bunu fiyatlayıp fiyatlamayacağını da yakından takip ediyorum. Piyasalar Fed kararının da bekleyebilecek bir noktada bulunurken enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi normal şartlarda dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişi getirip borsalarda da düşüşü işaret edecekken enflasyonun beklentilerin altında kalması normal şartlarda dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşü borsalarda da yükselişi işaret etmesi gerektiriyor. Özellikle altın fiyatlarının bu dönem oldukça hareketlenmesini bekliyorum.
10 yıllık tahvil faizlerinin %1,37 seviyesini kırması halinde altın fiyatlarında sert düşüş beklentimi de koruyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dün dolar endeksi hafif satıcılı bir görünüm içerisinde yer alırken Euro dolar paritesinde de sınırlı satışların geldiğini gördük. Euro Türk lirası için halen daha 10,05 seviyesinin belirleyici bölgede olduğunu, bu seviyenin altında satıcılı görünümünde bulunan kurun 10,05 seviyesinin üzerinde alıcılı konuma geçeceği yönündeyim. Borsa, Avrupa borsaları dün yükselişle kapatırken küresel bazda gelen tepki alımlarının desteğini de hep birlikte gördük. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel, Euro bölgesinin enflasyonun son döneminde yaşanan yükselişin ardından gelecek yıl düşmesinin neredeyse kesin olduğunu söylerken, darboğazlarının ve yüksek ücretlerin bu senaryo için riskler olduğunu da vurguladı. Isabel, enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın %2 hedefine beklenmedik şekilde yakın zamanda ulaşması halinde çabuk ve güçlü bir şekilde adım atacaklarında altını çizdi. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan enflasyon verisi piyasalarda belirleyici olacağını tekrardan söylemek isterim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri verisi döviz kurunda kısa vadede bir hareketliliğe neden olabilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerden pozitif ayrışarak 310.000 kişi olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrasında döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin oluştuğunu gördük. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 8,48 ve 8,52 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışların görülmesi durumunda ise 8,38 ve 8,34 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası tarafından politika faizinde değişikliğe gidilmemesi, ancak varlık alım programında ılımlı yavaşlama döneminin başlamasıyla birlikte Avrupa bölgesinde beklentilerin üzerinde ikinci çeyrekte yıllık bazda %14,3'lük büyüme gerçekleştirirken, çeyreklik bazda da büyümenin %2,2 geldiğini gördük. Euro bölgesinde yatırımcı güveni beklentilere paralel 19,6 seviyesinde açıklanırken, bir önceki aya göre de düşüşün yaşandığını söylemek isterim. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10 Türk lirası ve 10,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,90 ve 9,85 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take